И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Dünya Soğuk Savaş ve iki kutuplu sistemin sona ermesinden bu yana en kritik günlerini yaşıyor. Çok iddialı bir cümle kurmuş olsam da kuzeyde yaşananlar bir blöften ibaret gibi durmuyor. Yakından bakalım. 8 aydır devam eden Rusya-Ukrayna savaşının sahada bir sonuca varamaması, Rusya'nın batıdaki askeri imajının zayıf duruma düşmesi, enerji ve gıda krizi derken günümüzün geçerli akçesi nükleer silahların kullanılma ihtimali oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi askeri seferberlik ilanının ardından 300 bin rezerv askerin silah altına alınacağı açıklandı. Bunun halihazırda işgal edilen toprakların güvenliği için bir ön alma olduğu, silahlı güçlerin bu noktalarda görev yapacağı öne sürüldü. Savaşın henüz başından bu yana zaman zaman gündeme gelse de nükleer silah kullanımına ilişkin sesler kısmen cılız kalmıştı. Ta ki kısmi seferberlik açıklanana kadar. Peki bu ikili arasında nasıl bir bağlantı var? İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Rusya'da ilk defa seferberlik ilan edildi ve bu adımla Ukrayna'nın bir bölümü ilhak edilecek. Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde bir referandumda düzenlendi. Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk'la Rus ordusunun kontrol ettiği Zaporijya bölgelerinde Rusya'ya bağlama kararı çıktığı duyuruldu. Bu referandumun batıda bir karşılığının olmayacağı, özellikle ABD'nin buna karşı çıkacağı da bir sır değil. Bu durumda Rusya'nın nükleer saldırı silahını öne sürmesi karşılıklı atılan adımların belki de en kritik olanıydı. Seferberlik, ilhak ve nükleer tehdit bu bağlamda birbiriyle doğrudan ilişkili. Rus ordusunun özel savaş görevi durumuna geçmesiyle nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri kapsayan caydırıcı güçlerin bu bağlamda hazırlandığı biliniyor. Putin'in açıklamalarına bir destek de eski Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev'den geldi. NATO ittifakının nükleer kıyamet nedeniyle doğrudan çatışmaya girmekten korktuğunu ve bu senaryonun bir blöf olmadığını söyledi. Tercüme edecek olursak Medvedev ve Putin şunu söylüyor: biz bu bölgeleri daha önce Kırım'da yaptığımız gibi işgal edip kendi toprağımız yapacağız ve siz buna bir şey diyemeyeceksiniz. Peki gerçekten öyle mi olacak? Bu sorunun net ve ne yazık ki doğru bir yanıtı yok. Nükleer silah kullanılma ihtimali Batı'yı tedirgin etse de ilhaklar karşısında silahlı bir müdahaleden çekindiklerini şu an için anlıyoruz. Rusya da bu çekincenin farkında ve nükleer hamlesiyle bu olasılığı ortadan kaldırarak Batı'nın bu ilhakları kabul etmesini istiyor. Rusya'nın nükleer gücüne de bakmamız lazım ama nükleeri daha iyi anlamamız için nasıl bir silah olduğunu, hangi etkileri gösterdiğini bilmemizde de fayda var. Günümüzde nükleere karşı bir tavır alan ABD, 1945'te Japonya'nın Hiroşima ve Nagasaki kentlerine atom bombası atmıştı. Sonuçlarının çok uzun yıllar hissedildiği saldırı binlerce insanın hayatına mal oldu. Küçük Çocuk isimli bomba Hiroşima'ya düştüğünde bölgenin %70'i yok oldu. Merkezinde 3000 santigrat derece ısı oluştu. 1,5 kilometre çapındaki alanda her yeri dümdüz eden bombanın ilk anda 80 bin, 1945 yılının sonuna doğru 200 bin insanın ölümüne neden olduğu tespit edildi. Saldırıyı izleyen yıllarda radyasyona bağlı hastalıklar nedeniyle insanlar hayatını kaybetti. Bu saldırıdan 3 gün sonra Nagasaki'ye de bir saldırı düzenlendi. Bu sefer bombanın adı Şişman Adam'dı. 195 bin nüfusu kentin yarısı yok oldu. Ağır sanayi kuruluşları nedeniyle bu bölgenin hedef seçildiği anlaşıldı. İkinci Dünya Savaşı'nın kırılma noktası işte bu iki saldırı oldu. Japonya'nın koşulsuz teslim olmasıyla savaş da resmen sona erdi. Kanser başta olmak üzere tedavisi zor şekil bozukluğu, sakatlıklar ve psikolojik çöküntüler görüldü. Oluşan sıcaklık nedeniyle tüm bitki ve doğal yaşamın yok olmasına neden oldu. Nükleer başlığın kullanılacağı yerden başlığın boyutuna, hedef alınan yerin özelliklerinden patladığı konuma kadar birçok faktör silahın etki alanına doğrudan tesir ediyor. Peki bunu devletler neden kullanıyor? Tek bir nedenden bahsedemiyoruz. Yüksek tahrip gücü, kalıcı ve zararlı etkileri, en önemlisi de askeri ve psikolojik üstünlüğün yanında caydırıcı bir güç olması nedeniyle nükleer bombalar cazip hale geldi. Japonya'da yaşanan trajediden sonra uluslararası anlaşmalar imzalandı. Bu anlaşmaları saymamıza gerek yok çünkü bugün geldiğimiz noktada hiçbir işe yaramadıklarını görüyoruz. Dünyadaki nükleer silahların yaklaşık %90'ı ABD ve Rusya'da bulunuyor. Onlar hariç 7 ülkenin de nükleer savaş başlıkları var. ABD'nin 5428, Rusya'nın ise 6255 adet silaha sahip olduğu açıklandı. Bu rakamların tüm önlemlere rağmen önümüzdeki yıllarda artması bekleniyor. Anlaşmalara göre stratejik olmayan nükleer silahlara yönelik bir sınırlama ise yok. Bu rakamların doğruluğu konusunda da şüpheler mevcut. Kamuoyuna açıklanan rakamların doğru olmadığı yönünde neredeyse fikir birliği var. Yani tehlikenin boyutunu hesaplamamız neredeyse imkansız. Buna rağmen halihazırda 9440 kullanılabilir silah başlığını baz alırsak Hiroşima'da kullanılan bombanın 138 bin tanesine eşit olduğu düşünülüyor. Hiroşima'ya atılan atom bombası 15 kiloton ağırlığındayken günümüzde 1000 kilotonluk başlıklardan bahsediliyor.
Yıkım yapacağı alanı hayal etmek bile güç. Rusya'nın nükleer gücüne dönelim. 1980'li yıllarda Sovyetler Birliği'nin 40 bini aşkın nükleer silahı olduğu fakat yapılan anlaşmalar ve SSCB'nin dağılmasıyla bu sayının hızla düştüğü biliniyor. Fakat bu bilgi sizi yanıltmasın. Rusya hala dünya üzerinde en fazla nükleer silah sahip ülke konumunda. 1800 adet konuşlandırılmış nükleer silahın kullanıma hazır olduğu, bir kısmının karada, bir kısmının da denizaltılarda olduğu öne sürülüyor. ABD, Ukrayna'ya yapılacak bir nükleer saldırıyı NATO'ya yönelik bir saldırı olarak değerlendireceğini açıkladı. Böyle bir durumda Rusya'ya yönelik yekün bir karşılık verilmesi neredeyse kesin. NATO da Putin'in şantajına karşı bir açıklama yaptı. Ciddiye alınması gereken bir konu olduğuna işaret edildi ve Rusya'ya ciddi sonuçlar doğuracağı hususunda uyarılarda bulunuldu. Nükleer savaşın kazananı hususunda da soru işaretleri var. Böyle bir silahın kullanılmasının Rusya tarafında da şüphesiz sonuçları olacaktır. Bu senaryoda bölgesel yıkımın yanı sıra Avrupa'nın harekete geçeceği, hedefin değişeceği ve bölgesel kutuplaşmanın artması bekleniyor. Rusya'nın kıtalar arası uçabilen, nükleer enerjiyle çalışan ve nükleer başlık taşıyabilen süpersonik seyir füzelerini devreye alması demek, yeni bir dünya savaşının resmen başlaması ve büyük yıkımların yaşanması demek. Bir başka senaryo ise bu silahların kullanılmaması hali. Peki bu nasıl gerçekleşebilir? Rusya, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijye bölgelerindeki referandumun sonuçlarını açıkladı ve yaptığı açıklamayla bu bölgelerin bağımsızlıklarını tanıdığını duyurdu. Demokratik bir seçim olduğu hususunda şüpheler olsa da bir dünya savaşı ihtimali Batı'nın sessiz kalmasını sağlayabilir. Bu durumda en beklenen hamle Putin'in Ukrayna siyasetini değiştireceği yönünde. İlhak edilen bölgelerin Rusya'da kalmasıyla Ukrayna-Rusya savaşının bitme ihtimali dahi var. Fakat Ukrayna'nın kabul etmediği bir durumdan bahsediyoruz. Rusya'nın nükleer hamlesi, referandum ve ilhaklar sonucunda sahada kazanamadığı savaşı, tehdit ve baskı yoluyla Batı'ya kabul ettirme olasılığı en yüksek ihtimallerden biri olarak görünüyor. Ukrayna'nın Batı'dan aldığı yardımları da düşünürsek buna karşı manevra alanının oldukça dar olduğu görünüyor. Enerji krizinin derinleşmesi Avrupalı devletlerin elini zayıflatmışken Ukrayna özelinde bir baskı kurulması mümkün görünüyor. Rusya'nın 300 bin asker ve nükleer hamlesi şu an için ilhak etmek istediği bölgelerde başarıya ulaşmış görünüyor. Önemli sorulardan bir diğeri de şu: elinde nükleeri olan herhangi bir devlet belirlediği bir noktayı kendi topraklarına sırf canı istediği için katabilir mi? Yeni dünyada savaşın yeni şekli böyle mi olacak? И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф.